Selam dostlar, ben dizi dedektifiniz. Nasılsınız bakalım, iyi misiniz? Umarım haliniz, keyfiniz yerindedir. Hudutsuz Sevda 26. bölümü hep beraber izledik. Heyecan ve gerilim dolu bir bölümü geride bıraktık. Şimdi ise aklımızda deli sorular var. Ceylan Zeynep'i öldürecek mi? Hala ve Oğuz nasıl kurtulacak? Fikret babası Rızvan Latı'yı öldürecek mi? Nesim Levent'i öldürecek mi? Ve Bal Osman ölecek mi? Gördüğünüz gibi bir sürü soru aklımıza takılmış durumda. İlk defa bir Hudutsuz Sevda bölümü arkasında bu kadar çok soru bıraktı. Şimdi bu soruların cevaplarını konuşacağız. Yine dop dolu bir video olacak dostlar. Hiçbir detayı kaçırmamak için videoyu sonuna kadar izlemeyi ihmal etmeyin. Bana destek olmak için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hazırsanız başlıyoruz. Hudutsuz Sevda 26. bölümü başlarda sakin ilerlese de bölüm sonlarına doğru tansiyon iyice yükselmeye başladı. Başta da dediğim gibi ilk defa bir Hudutsuz Sevda bölümü sonrasında bu kadar soru ile karşı karşıya kalıyoruz. Peki siz dostlar Hudutsuz Sevda 26. bölümü nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım. Fazla bölüm yorumuna girmeden soruları cevaplamaya çalışacağım. Şimdi ilk sorumuzla başlayalım. Zeynep ölecek mi? Yani Ceylan Zeynep'i vurabilecek mi? Burada Zeynep'e herhangi bir zarar geleceğini sanmıyorum. Yani Ceylan başarılı olamayacak, Zeynep'i vuramayacak. Ya Ceylan tam tetiği çekeceği sırada yakalanacak, bu Sema ya da bir başkası tarafından olabilir ya da Osman'ın vurulma haberi gelecek, bu şekilde fark edileceğini düşünüp vazgeçip silahı cebine koyabilir. Bu arada Ceylan'ın nasıl ele geçirilip ajan yapıldığına dair bir detayı da bu bölümde öğrenmiş olduk. Ceylan'ın askerde dediği kardeşi meğer Nihat Marten tarafından rehin alınmış, yani Ceylan'ın aslında askerde bir kardeşi yok. Burada Ceylan'ın yakalanması durumunda kardeşinin rehin alındığı ortaya çıkabilir. Ceylan bu durumu hafifletici bir sebep olarak kullanarak kardeşi üzerinden drama yapabilir. Ama bana soracak olursanız Ceylan gayet halinden memnun gibi görünüyor. Bu işi, yani ajanlık işini kardeşi için değil de daha çok gönüllü yapıyor gibi görünüyor. Ceylan ile ilgili özetle şunu söyleyeyim. Ceylan mevzusu bir süre daha bizi rahatsız etmeye devam edecek gibi görünüyor. Peki Hala ve Oğuz nasıl kurtulacak? Hala ve Oğuz'un yakalanma gibi bir durumu bana göre çok zayıf bir ihtimal. Ben ikisinin de oradan bir şekilde kurtulacaklarını düşünüyorum. Burada devreye binbaşı girebilir, adamların dikkatini dağıtıp Hala ve Oğuz'a kaçmaları için fırsat yaratabilir. Unutmayın ki binbaşı Nihat Martin'in ensesinde. Hala ve Oğuz'un arkasını kolluyor. Diğer türlü ele geçirilip sorgulanmaları da saçma olur diye düşünüyorum. Bana göre sanki senaryo tekrar düşmüş gibi olur. Nihat Martin, oğlu Yılmaz'ın yaptığı hatayı yapmayacaktır. Yani Hala ve Oğuz'u yakalayıp sorgulamak gibi bir vakit kaybına düşmeyecek. Eğer olur da yakalanırlarsa burada farklı bir ters köşe olabilir. Nihat Marten'den bir ters köşe gelebilir. Çünkü Nihat Marten çok farklı düşünen bir adam. Çok zeki bir adam. Ayrıca düşman safında Ceylan'dan başka ajanlarının da olduğunu düşünüyorum. Bence her şeyi bu kadar tahmin etmesi imkansız. Hala ve Oğuz'u önce yakalayıp sonra da onların hem kafalarını karıştırmak için hem de sizi istediğim zaman öldürürüm demek için serbest bırakabilir. Ama tabii ki bu düşük bir ihtimal. Hala ve Oğuz büyük ihtimalle kendi imkanlarıyla kurtulacak. Efsane bir kurtuluş aksiyonu izleyebiliriz. Fikret'e gelince, Fikret babasını öldürmeyecek. Kendine yapılana karşılık verecek. Racona raconla diyebiliriz. Hatırlarsınız Rızvan, Yılmaz ile birlikte Fikret'i ele geçirdiklerinde Fikret'i öldürmemişlerdi. Fikret'i farklı bir şekilde cezalandırmışlardı. Burada Fikret'in de babasını öldürmek yerine farklı bir şekilde cezalandıracağını düşünüyorum. Peki Nesim Levent'i öldürecek mi? Bu sorunun da cevabını sizlere bırakıyorum dostlar. Bu sorunun cevabı hakkındaki düşüncelerinizi yorum bölümüne yazarsınız. Gelelim Bal Osman'a. Bal Osman ölecek mi? Şimdi belki bana kızacaksınız arkadaşlar ama bence Bal Osman da ölmeyecek. Asiye her ne kadar Bal Osman'ı yaksa da Bal Osman'ın ölümcül bir yara almadığını ve ölmeyeceğini, yaralanıp kısa sürede hayati tehlikeyi atlatacağını düşünüyorum. Hatırlarsanız Bal Osman'ı Davut'un oğlu vurmuştu. Hem de tam Davut Halo ile uzlaşırken. Bu durum Osman ölmediği için bir kan davasına dönüşmeyecek. Ancak Davut dümenden Halo'ya yanaşıyordu ya, artık dümenden değil ciddi oğlunu özellikle de Nihat Marten'den korumak için Halo'ya daha fazla yaklaşacak. Hatta Nihat Marten'in yok edilmesinde Haladon tarafı yer alabilir. Yani yakın gelecekte Davut Halon'un yanında gerçekten yer almaya çalışacak. Yani en azından diğer düşmanları, büyük düşmanları ortadan kaldırana kadar. Özetlemek gerekirse Yılmaz'ın ölmesiyle ve Nihat Marten'in gelmesiyle büyük bir savaşın kapıları açılmış oldu. Bu savaşın kazananı sadece dik duranlar olacak. Yani Halon'un tarafında durabilenler. Elbette bazı bedeller ödenecek ve bazı kayıplar yaşanacaktır. Bal Osman bu saldırıdan kurtulsa da artık hedefte yakın gelecekte Bal Osman ölerek diziden ayrılabilir.
Yani böyle bir şey olduğunda da şaşırmaya gerek yok. Çünkü şu anda kadroda bir genişleme var ve illaki yakın gelecekte birileri bu diziden ayrılacak. Evet dostlar, bu anlattıklarım tamamen benim düşünce ve teorilerimdir. Senarist Bahadır Özdener olunca analiz yapmakta bir hayli zor oluyor. Artık ne kadarı çıkacak ve ne kadarı çıkmayacak hep beraber göreceğiz. Hudutsuz Sevda 27. bölümü şimdiden sabırsızlıkla bekliyorum. Özellikle fragmanda neler olacak, neler göreceğiz meraktayız. Muhtemelen pazartesi veya salı günü fragman gelir diye düşünüyorum. Fragman geldiğinde vakit bulabilirsem fragman analizi yapacağım dostlar. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Sizler de bu anlattıklarımla ilgili düşünce ve önerilerinizi yorum bölümüne yazın. Bana destek olmak için, yeni videolardan ve güncel dizi haberlerinden anında haberdar olmak için kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.